taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as Hangi konuyu araştırmayı isterdin sektörde? Neden? Neden sence bu sektörün gelişimi için önemli bir araştırma olur? Yazılımcılara bir ders vermen gerekse, bir ders süreci belirlemen gerekse, sadece bir ders vereceksin. Elektif gibi, yani seçmeli. Hangi konu üzerinde çalışmalarını sağlamak ya da hangi konularda düşünmelerini sağlamak isterdin? Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bana günaydın. Belki sizler kahvenizi içiyor. Belki çekirdeklerini çitliyorsunuz ve bu videoyu izliyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonda değil, başta söylüyorum. Follow etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir yorumunuz varsa bir yorum bırakın. Şu algoritmayı delelim. Bir yükseklere çıkalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün pazartesi, bir iş günümde neler oluyor? Aslında bunu çekeceğim. Startup günlüğüm gibi düşünebilirsiniz. Ama bugüne özel şöyle bir durum var. Bugün bir matchmaking etkinliğimiz vardı yani. Seltek olarak katılıyoruz. Bir standımız var. PhD, yapay zeka üzerine PhD yapan öğrenciler geliyor. Ürünü olan AI tarafındaki kişilerle eşleşiyor ve nasıl bir collaboration yapılabilir, yani mutualist bir ilişki nasıl kurulabilir onu deneyimleyeceğiz. Hem böyle ortaklaşa güzel işler çıkartabildiğimiz insanları bulmak, hem de bir katma değer katmaya çalışıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden gelin görelim bugün neler yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Saat şu an 7. Artık yaz da gelmeye başladığına göre sporumuzu düzenli yapabiliriz. Ben normalde fitness yapmayı çok seviyorum ama açık alanda daha artık çok seviyorum. Yaşım ilerledikçe, yani eskiden çok fazla kapalı alanda spor yapan birisi olarak artık çok sıkıldım. Ve bu kışta ofisimizde spor salonu olmasına rağmen çok düzenli spor yapamadım. Ama bakın şimdi sizi nereye götüreyim. Evime sadece 3 dakika uzaklıkta bir yerde nasıl bir spor yapıyorum izleyin ve görün. Arkadaşlar selam. Spor yapacağımız yere geldik sayılır. Hemen şurada. Şurası da aslında baktığınızda bir doğaya yürüyüş yapabileceğiniz bir ormana doğru gidiyor. Bu ormanlar her il ve ilçede aslında hemen hemen birbirine bağlıyor. Bunun güzelliği var. Yani belki 30 kilometre, 50 kilometre yürüseniz dahi farklı bir şehre geçebilir noktaya gelebiliyorsunuz. Çok kıymetli. Sadece yürüyüş yapacağınız ve koşacağınız yer değil. Bisikletlerin de aynı şekilde orada bisiklet sürüşü yapabileceğiniz çok keyifli alanlar var. Gördüğünüz gibi yaşadığınız yerin hemen 3 dakika 5 dakika ilerisinde bile böyle bir alternatifiniz oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi spor yapacağımız alana geldik. Bizim belediyelerin parklarındaki komplekslerde var olan spor aletlerini andırsa da gerçeği şimdi sizle paylaşıyorum. Ne farkı var aslında? Şimdi şöyle, birincisi kuş seslerini duyabiliyorsunuz. İkincisi doğanın içindeyim. Üçüncüsü abi şu materyale bir bakar mısınız, sağlamlığına? Bak vuracağım, ses gelmeyecek. Boş bir teneke sesi gelmiyor yani. Tenekeden yapılmadığını görebilirsiniz. Yalandan tasarım değil yani. Artı çok ergonomik düşünülmüş. Çünkü burada her yaştan insan buraya gelip spor yapabilir ve yanında kimse olmayabilir. Ve gördüğünüz gibi istediğiniz ağırlığa kadar böyle çekiyorsunuz ve ciddi ağırlıklara kadar çıkıyor. Yorumu size bırakıyorum. Bence mükemmel işçilik ve yanında hemen gördüğünüz gibi voleybol sahası var. Az ilerisinde barfix çubukları bulunmakta. Şöyle geri kalan ortamı çekiyor ve ben spora başlıyorum. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Arkadaşlar selamlar. Şimdi sporumuzu tamamladık. Hızlıca eve gidiyorum. Köpüşümü Sofi'yi hızlıca dışarı çıkartıyorum. Yemek yiyip hazırlanıp duşumuzu alıp hızlı bir şekilde etkinliğe doğru gidiyoruz. Etkinlikteyken bu arada ortam, standta gelen insanlarla ilgilenirken ara ara gün içerisinde geri kalan işlerimizle dair toplantılarımız, görüşmelerimiz var. Onları ben tamamlıyor olacağım. Size bol bol oradan da görüntü çekip röportajımsı şeyler gelebilir. Şimdi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Şimdi hemen kesiyoruz buraya. Hemen ondan sonra yapışıyor oralar. Tamam? Tabii efendim. Hadi bay.
Tekrardan selamlar herkese. Yemeğimizi yedik, görevlerimizi yerine getirdik, maillerimizi yaptık, çalışmamızı yaptık. Duşumu aldım. Şimdi hazırlandım ve çıktım. Şu an trene doğru gidiyorum. Yani tren dedim, metromsu, tren, şehir içi treni diye geçiyor. Ona gidiyorum. Yaklaşık bir 30-35 dakikalık bir yolum var gideceğim yere. Bilgisayarımızı, her şeyimizi yanımıza aldık. Çalışmalarımızı devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım neler bizi bekliyor bugün. Göreceğiz. Oo. Hemen şöyle etrafı da göstereyim sizlere artık. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Heydar. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Biraz treni falan kaçırdım. Biraz geç kalacağım diye korktum ama hatta 10 dakika erken geldim. Lalin de geldi zaten. O da burada. Şimdi 11.30'da brunch başladı. Brunch'tan sonra yavaş yavaş konuşmalar, etkinlikler de başlayacak vesaire. Şöyle etrafı da göstereyim. Şu an Clary Hotel'deyiz. Aslında Airport otellardan bir tanesi. Airport'un içinde, yani havalimanının içerisinde. Bence çok güzel bir konsepti var. Tavsiye ediyorum. Yes. Yes arkadaşlar. Şimdi Lalin kendi yemeğini aldı. Biz fakirler ne içiyoruz bakın görün. Ben ne yapıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, fakir adam kahvesini içer. Zengin insan gördüğünüz gibi. Kendisi investor relation'larımızı da yönetiyor. O yüzden gördüğünüz gibi kendine yakıyor. Biz fakir teknik insanlar. Kahve sadece. Neyse. Şimdi Google ablamızı bir startupta kurucu ortak olmasının yönlerini sormak istiyorum kendisine. Böyle sabahın körü olmasa da köründe kalkıp buralara gelmek gibi durumlar yaşıyor. O yüzden kendisiyle de bu konuları konuşmak istiyorum hazır yakalamışken sizin huzurunuzda. Sözü hızlıca Lalin Hanım'a fırlatıyorum. Evet Lalin, sendeyiz. Bunu soruyorum. Şu anda Bir acıktın mı? startup'a... What's your name? Say hi to my friends on here. Açım. 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 Tamam, okey, acıktın daha güzel. Aç karnına saçmalama ihtimali daha iyi reyting alırız. Reyting almak amaçlı bunları. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Şokta. Şimdi sorum şu. Sen bir startup'ın kurucu ortağısın. Adı Selfie. Yani benimle ortaksın. Benimle ortak olmanın zor yanları, iyi yanları. Bir de startup'ının kurucu ortak olmanın, yani ilk startup'ın sonuçta senin de. Burada hani ne gibi sana faydaları oldu ya da ne gibi zorlukları var şu an, ne gibi hayallerin var, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Türk'üm. Türk'üm baba. Eyvallah. Bu kadar tesadüf olur ya. Ya abi, Türkler her yerde diyorum bak. Garson arkadaşımız Türkmüş. Yes, sendeyiz. Ya ne oldu? Bence ya ben bu zamana kadar bir tasarımcı olarak çalışıyordum. Kendi işimi freelance yapmış olsam da startup dünyasına Konuş. aşağıdan çekiyorum. Kamera bana böyle yapıyor. Çekme. Tuna, burayı keserken lütfen aşağıdan çekiyorsun kısmını lütfen koy. Tabii efendim. Evet. Evet, seni dinliyorum. Yani startup yani kurucusu olmak zor bence, kolay değil. Şöyle normalde hep bilgisayarın arkasında olmaya alışmış bir insan için özellikle. Şimdi artık daha çok bilgisayarın önünde ve göz önünde hareket etmen gerekiyor. Bunun getirdiği avantajlar ve dezavantajlar var bence. Avantajlar açısından kişisel olarak ben son 1,5 senede gerçekten çok daha büyüdüğümü hissediyorum. Her ne kadar 30'un üstünde de olsam. Yaşını da belli etmiş oldun. Teşekkür ederiz. Önemli değil yani, neyse. Çok büyüğüm anlamında söylemedim ama belli bir olgunluğa iş açısından geldiğimi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş.
İşte nerede nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın, ne konuşacaksın, ne tarz sorulara ne ölçeklerde cevap vereceksin vesaire. Bunları öğreniyoruz. Bunlar da bence çok eğitici oluyor. İlk startup olmasının farkları bunlar. Dezavantajları da bence zaman çok kısıtlandı. Çünkü hem biz kendi işimizi yapmaya çalışıp yani hem teknik kısmı da küçük bir ekibiz sonuçta. Onları da yapıp hem de bu idari işlere koşturuyoruz. İkisini aynı anda yapmak açıkçası zor, kolay değil. Seninle çalışmanın bir kötü yanını görmedim henüz. Çok aslında bazen ya hallederiz diyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz kendime çevirip bir şey söylemek istiyorum burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben hani biraz daha sokak adam olduğum için Lalin'e göre kalabiliyorum. Daha pratik bir insan ama Lalin de çok böyle işte yüksek lisansı falan olduğu için, daha akademik kariyeri yüksek olduğu için bazı noktalarda onun akademik bakış açılarına ben he diyorum, tamam diyorum. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim benim, tamam. Tamam, hiç gerek yok. Ama günün sonunda yapıyorum. Bence o da bir denge, o da gerekli Yani, bir değil denge. mi? Aynen. Dengeyi sağlıyoruz yani. Ben biraz daha sokak varimsi bir adam. Diyorum çünkü kendimi de gömmeyeyim şimdi de. Hani biraz daha pratik, biraz daha hallederiz. Biraz daha işi kapital sistemin kuralına göre oynamaya çalışan, daha kuralcı ve daha sınırları belli olan bir yöntemi gözleyen kişi Lalin arkadaşımız oluyor. Ne dedi? O yüzden de aslında bir denge oluyor. Neydi ya? Ben diye başlayıp sonra Lilin arkadaşımız da bitti. Evet. Öyle. Öyle vallahi. Bu işler öyle. Üstten çekiyorum, okey mi? Ne kadar komik. Sen çekiyorsan. Öyle. Tamam, okey. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bugüne dair veya geleceğe dair? Yok, bence güzel şeyler olacak. Takipte kalın. Yes sir. Araya çıktık şimdi. Kahve zamanı. Güzel bir etkinlik geçiyor. PhD'li öğrencilerle tanıştık. Güzel collaboration'larımız gelecek. Board memberlarımız gelecek. Araştırmalar yapılıyor. Süper cool. Sizi sürekli yemek yerken yakalamanın verdiği heyecan ve güvenle. Bir insan her şeyi yer mi? Yer. Abi gurme dediğin tadar. Bu yiyor. Nasıl geçtiğini birazcık alabilir miyiz konuyu? Güzel. Yani endüstriden insanlarla görüşüyoruz. Endüstriden insanlarla tanışıyoruz. Neler yapıyorlar, ne tarz araştırmalar yapıyorlar, onlarla ilgili konuşuyoruz. Fikir taahhütü. Yes please, yes. Yes, yes. It's just like a simple vlog, so it's alright. Just We can vlog. do that another time No as well. worries. Yes arkadaşlar, şu an etkinlik bitti. Artık eve doğru yol alıyoruz. Etkinlik boyunca PhD yapan öğrenciler ve diğer collaboration'a dahil olmuş firmalarla etkileşim içerisinde olduk. Bence çok faydalı oldu. Bizim araştırma uzmanlarından, işleri araştırma olan insanlardan gelebilecek soruları görmüş olduk bizim ürünümüze ait olarak. Onlarla nasıl collaboration yapabileceğimiz, mutualist bir ilişkiye girebileceğimizi öğrenmiş olduk. Doğru mu? Doğru. Doğru, okey. Doğru. Doğru mu Hacı abla? Doğru. Üstten çekiyorum, sıkıntı yok. Şimdi yolculuk vakti. Biraz yorucuydu çünkü Türkçe olmadığı için session'lar, İngilizce olduğu için hani o İngilizceyi anlamak da beyin yoran bir şey yani. Beynim yoruluyor yani İngilizce anlamaya çalıştığım için. Türkiye'deki gibi Soğutucu da. soğutucu yani Türkiye'deki gibi olmuyor. Yani Türkçe session'larda sonuçta beynin otomatik aslında anladığı için her şeyi. Burada anlamıyor. Biraz bende de bir şeylik olabilir ama hayırlısı olsun. Neyse velhasıl kelam. İlerleyen günlerde bunun ekmeğini yiyeceğimizi düşünüyoruz. Yakın zamanda görüşürüz. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Etkinlikten dönüyoruz şimdi. Yaklaşık bir 3-3,5 saat sürdü. Bir sürü insanla tanıştık. Sence bu tarz etkinlikler firmalar için ne kadar verimli? Bir firma senede bu tarz etkinliklere gitmek için ne kadar vakit ayırmalı? Ben kendi önce kişisel olarak kendime göre bir cevap vereceğim. Sonra genele dair bir cevap vereceğim. Kendime göre verdiğim cevapta şu var. Birincisi İngilizce kapabilitem arttığı için benim için önemli. Yani çok fazla
İngilizce konuşulan ve aksan farklılığı olan bir ortamda olmanın benim dinlemede, anlamada, benim konuşma becerilerimin de daha istekli, daha iyiye gitmesi gibi süreçlerde benim hayatımda etkisi var. O yüzden benim için önemli. Şirket olarak, Selfie olarak düşündüğüm zaman da bir kez PhD yapmış veya yapan öğrencilerle bir araya gelmek, aynı zamanda özellikle Finlandiya ekosisteminde, teknoloji ekosisteminde var olan firmaların da öncülük yapması ve devletin desteklemesi, böyle bir ekosistemin içerisinde Selfie'nin isminin geçmesi bence marka değeri açısından önemli. İyi bir startup örneği. Burada tanıştığımız insanların yetkinlikleri, yetenekleri ve onların bakış açısından, yani bir araştırma alanında çalışan, akademik bir kariyere sahip olan birisinin bize hem base bir user hem de akademik bir insana sorabileceği soruları yöneltmeleri bizim bakış açımızı hem genişletiyor hem de bu tarz sorulara karşı bir know-how elde ediyoruz. Bu da bizim Selfie olarak gelişimimizi sağlamış oluyor aynı zamanda. Diğer firmalar açısından da ve bizim açımızdan da belki mali olarak bir karşılığı yok ama manen geleceğe büyük yatırımları olan bir durum. Çünkü tanıştığımız insanlar da teknoloji alanında inovasyona sahip olan araştırmacılar olduğu için belki sektöre 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yön veren insanlar olacak. Dolayısıyla da onların vizyonunu anlamak bizim ürünü geliştirmedeki vizyonumuzu da belirlemiş olacak. Teşekkür ederim efendim. Buyurun ikinci soruyu alabilirim. Next question please. Next question goes şöyle. Şu anda genel olarak hep bahsettiğin gibi pratikte bir insan olduğunu, pratiğe yönlenmiş bir insan olduğunu biliyoruz. Ancak bugün mesela bir doktor olmak zorunda değil. Yani herhangi bir konuda bir akademik makale yazacak olsaydın bu konu ne olurdu? Mesela bunu şöyle biraz daha açmak isterim. Hangi konuyu araştırmayı isterdin sektörde? Neden? Neden sence bu sektörün gelişimi için önemli bir araştırma olur? Para kazanma kaygım yoksa şunu araştırmak isterdim. Bence bütün bu olaylara bütüncül yaklaşıp kök sorununu bulmaya çalışırdım. Yani hem defense hem offense, security alanında bir uyumla aynı zamanda uyumsuzluk var. Bu ne demek? Ben şeye benzetiyorum bunu. İlaç üreten firmalarla işte hastaneler ve hastalıklarla olan ilişkiyle bizim yaptığımız ilişki aynı şey aslında. Buna kök sebebiyet veren ana maddeleri ortaya çıkartmak isterdim. Bunları araştırmak isterdim ki sorunu kökten çözersek hem defense hem offense alanında başka bir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Yani tabiriyle söyleyeyim. Kanserin kök sebebini %100 bulabilirsek ortada kanser ilacı yapmanın ya da kanseri tedavi etme yöntemlerini bulmaya ihtiyacımız yok. O yüzden burada siber güvenlik sektöründe ki bu kanser maddesi kökünü bulabilirsen aslında ortada herhangi bir problem kalmaz. Ya da şunu betimleyeyim yine. Mesela atıyorum bir web uygulaması var. Bu web uygulamasının neden güvensiz bir tasarıma sahip olması neden güvensiz? Bunun şimdi normalde güvenli olabilmesi için bir sürü metot ve yöntem var. Neden yazılımcılar bu kadar iyi olmasına rağmen ya bugün OpenAI'da da Apple'da da işte ne bileyim Meta'da da hala zafiyetler çıkabiliyorsa ya da Tesla'da bunun bir yolu yordamı olması lazım. Yani bir ana maddesi olması lazım. Bu ana maddesini araştırmak isterim. Yani bunu şimdi konuşuyoruz diye söyleyeceğim. Soruma yönelik değil. Yeni şöyle bir şey öğrendim. Geçenlerde bir YouTube videosu izliyordum. Konusunda kanserle ilgili çalışan bir doktorun röportajıydı. Şöyle bir şey söylüyor. Eskiden Çin'de doktorluk, yani her köyün bir doktoru olurmuş. Her köyün delisi olduğu gibi. Her köyün delisi olduğu gibi her köyün doktoru olurmuş. Ve insanlar o doktora hasta olduklarında değil, hasta olmadıklarında aylık para verirmiş. Çünkü o doktorun görevi seni hasta olunca seni tedavi etmek değil, hastalığı oluşturmayacak etkenleri oluşturmak. Tam tersi hasta olduklarında da tedavi için para vermezlermiş. Çünkü bu doktorun hatası ya da yaptıklarının ya da yapmadıklarının sonucu gibi olduğu için. İyileştiklerinde tekrardan para vermeye devam ederler. Böyle bir şey öğrendim. İlginç geldi. Bir de şey söyleyeceğim. Şimdi kök sebebe inmekle ilgili konuştuğumuz için. O zaman aslında kritik noktalardan bir tanesi de eğitim oluyor. Yani kök sebebi bulduysan bile bunu doğru bir eğitim sürecine ekletemezsen üniversitelerde ya da işte dışarıdan akademik süreçte bunu entegre edemezsen o zaman yine çözülemez. Sen mesela şu anda yazılımcılara bir ders vermen
gerekse, bir ders süreci belirlemen gerekse sadece bir ders vereceksin. Elektif gibi yani seçmeli. 4. sınıflar olabilir mesela. Hangi konu üzerinde çalışmalarını sağlamak ya da hangi konularda düşünmelerini sağlamak isterdin? Ki konu yani dersin konusu da o olurdu. Ben mental olarak kendi hayatıma empoze ettiğim bir şey var. Bir olayın mantığını kavramak bence önemli. Yani çok iyi her şeyi ezberleyebilirsin. Yani doktorlukta da hani ben mesela doktorluğu da bütününe baktığın zaman işte normal pratisyen hekim olmak için Türkiye üzerinde konuşmuyorum. Yani diğer ülkeleri bilmediğim için. Nedir işte insan anatomisini iyi ezberlemen lazım. İşte insan öksürüyorsa ciğerini dinle, şu ilacı yaz. Yani semptom tedavisi. Hani bunlar aslında ezberlenebilir şeyler. Şimdi iyi bir ezber yapmak sadece seni anını kurtarıyor ve belli bir noktaya getiriyor. Ama kök sebep olayı var ya, işte yazılımcılara burada da vereceğim ders şu olurdu. Bir uygulamayı geliştirirken bütüncül yaklaşıp geleceğe yönelik kod nasıl geliştirebilirler? Yani ne demek bu? İşte altyapını yazdığın kodun scalable olması, yani anında değiştirilebilir olması, bağımlılıkların az olması. İşte aynı zamanda güvenlik senaryolarının daha yazılım başlamadan uygulanıp ona yönelik kodların geliştirilmesi. Yani uygulamayı geliştirdim ve bunun üzerinde bir güvenlik unsuru var mı yok mu bunu test etmem bana şu an zaman kazandırmayacak. Dolayısıyla en başında düşünülüp en başında karar verilirse bütüncül bir yapıyla birçok sorunu kökten çözmüş olacaklar uygulama geliştirme esnasında. Benim önerim, vereceğim eğitimde bu olurdu yani. Ben tabii ki yazılımcılara eğitim verebilecek kapabilitede bir insan değilim. İşte ben yazılımcı değilim ama genele baktığım perspektif, çok fazla yazılımcıyla çalıştığımda en büyük problem şu. Yazdıkları kodun scalable olmaması, scalable olmayışından kaynaklı da yani esnek olmayışı, her geliştirmede kodun her tarafına genelde müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Bu da sürdürülebilirlik açısından, yönetme açısından, feature geliştirme açısından, güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasında. Bugün Tesla'da da bu var yani. Çünkü bug çıkıyor yani. Çünkü hani kodlar birbirinden farklı ama bir bütün içerisinde çalıştığı zaman bir şeyi değiştirdiğinde bütün kodları etkilemiyor olmaması lazım. Bence bunu önce öğrenmeleri lazım. Ben bu kodu nasıl bu şekilde... Tabii yani uygulama ve teorik açıdan da, ama şimdi teoride ne var? Neden bahsediyorum? İşte güvenlik unsurlarını nasıl ortadan kaldırabilirim? Bunun için bir çalışma yapman lazım. Önce teorik, sonra pratiğe koyman gerekiyor. Yani bu işin teorisi %100 olmak zorunda. Ya da işte mesela ne diyorum? Kullanacağım mimari, işte hangi dilde geliştireceğin, uygulama o dil için, o dilin teknolojisi yetecek mi? Sunucu mimari ne olacak? Hani en başında düşünülürse hadi hurra işte A işletim sistemine sahip sunucu kuralım, bu dilde yazalım falan değil de uygulamanın gerçekten ihtiyacı olan şeyler bunlar mı? Yani mesela bu da bir research gerektiriyor aslında. Hani sen çünkü her şeyi bilemezsin yani insan olarak. Yani bugün AI'ya sorsan sana bir mimari çıkartabilir ama her insan her konuda uzman olmadığı için bunu yapamaz. Dolayısıyla bunun bir arge süreci olması lazım yani. İyi bir arge, iyi bir pratikle betimleştiği zaman sonucunun kötü olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu noktada ben dediklerini derlersem aklıma mesela şöyle bir program geliyor. Öğrencilerin gruplara ayrılıp bir proje geliştirdiği süreçte o projenin gelişimi ve üretimi sırasında yapacakları aksiyonların kademelerini belirlemek, yaklaşımları öğretmek gibi bir şey olurdu o zaman. Yani teoriden pratiğe uygulama dersi gibi bir şey olurdu bir nevi. Güzel, teşekkür ederiz. Son soru, last question. Bugünü 10 üzerinden değerlendirsen kaç verirdin ve kırdığın puanlar neler olurdu? Çok zor. Bence zor soru. Şundan zor soru. Bireysel düşündüğümde 10 üzerinden bana göre 9. Firma olarak düşündüğümde 10 üzerinden 7. Firma olarak kırdığım puanlar ne diye soracağım. Bence 6. 6 bile diyebiliriz aynen. Yani çünkü sonuçta biz bir startup olduğumuz için growth etmeye çalışıyoruz. Zamanımız da değerli yani. İşte bir yandan işte sen biliyorsun, sen oturdun, ben bir toplantıya gitmek zorunda falan. Bunun dışında yapmamız gereken e-mailingler, yaptığımız diğer işler vesaireler var. Ciddi bir zaman harcıyoruz. Bu zamanın karşılığında para almıyor olmamızın bir dezavantaj var. Ya da işte growth etmemize sağlayacak etken materyaller gelmiş olmuyor vesaire. Ama uzun vadeli yatırım olarak düşünüyorum. O yüzden 7 puan veriyorum ya da verdiğim puanlar bundan yani. Bu insanlar, teknolojiye yön veren insanlar, işte sektöre yön veren diğer kurumların gelip sunum yapması vesaire demek. Onların bakış açısını da yansıtıyor yani. İşte teknoloji nereye gidiyor, biz ne yapmayı planlıyoruz. Bunları birinci ağızdan dinlemenin verdiği avantajlar teknolojik açıdan faydalı. Ama tabii ki biz growth etmeye çalışan startup olduğumuz için ciddi bir zaman ayırman gerekiyor. Bu zamanında işte teraziye koyduğun zaman 3 puan, 4 puan kırabilirim. Öyle söyleyebilirim. Genel olarak ortam nasıldı? Ortam bence gayet cool'du. Herkes zaten Avrupa'da olduğumu hissediyorum yani. Yani hani herkes gayet
bilgiliydi yani. Oraya bir bomba düşse yani muhtemelen büyük bir zeka kaybı yaşanırdı yani. Hani öyle bir durum var. Yani çok iyi bir şeydi. Benim kendi açımdan da ben çok akademik kariyeri parlak olan bir insan olmayarak bunu söylüyorum. O tarz insanları tanımak, insanların içinde bulunmak benim için kıymetli, saygılı duyduğum bir şey. O yüzden very good avocado diyoruz. Teşekkürler ve kapanış.